Merhaba sevgili dostlar. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet, ülkemizin gündemi her gün çok yoğun oluyor. İşte insanın yüreğini yakan olaylar. Bugün duymayalım dediğimiz her şeyi her gün duyuyoruz. Hunharca öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açıldı. Münevver Karabulut'un ailesinin avukatının söylediğine göre mezardan kefen çıkmadı, herhangi bir bez çıkmadığı, kemiklerin vücut bütünlüğü olmayacak şekilde dizildiği şeklindeydi. İncelenmek üzere adli tıpa götürüldü. Şimdi akıllarda bir sürü soru işareti meydana gelmiş oldu. Normalde bir ceset gömüldüğünde tekrar mezarı açıldığında yani yatıyor pozisyonda kemiklerin dizili olması beklenir ya, en azından ben bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım süreç işleyecek. O 31 Mart yerel seçimlerinden sonra büyük bir başarı kazanmış olan Cumhuriyet Halk Partisi bu başarıyı gerektiği gibi değerlendiremediği kanaatindeyim. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki çok deneyimli ve stratejisi çok yüksek bir lider. Seçim yenilgisiyle çıkmış olmanın kendi seçmeninin, kendi tabanının şaşkınlığını ortadan kaldırmak için işte yumuşama, demokrasi gibi bir söylemler ileri sürerek Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmeye başlamış oldu. Özgür Özel Beştepe'ye, saraya çıktı. Cumhurbaşkanı da CHP Genel Merkezi'ne gitti. Bu iki görüşme tabii hemen arda arda olmadı. Aradan bir süre geçti. Yaşanan bu süreç işte bir de yumuşama diye bir deyim çıkarmış oldular. Seçimin hemen arifesinde seçimi büyük bir başarıyla kazanarak birinci parti olan parti başkanından beklenen erken seçim istemesiydi. Oysa Özgür Özel erken seçim istememiş oldu. Bu aradan geçen zamanda hem AKP seçmeninin kendisine güvenini arttırmış oldu, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki başarı heyecanını, başarabilecekleri heyecanını sönümlendirmiş oldu. Şu an aradan geçen bu sürecin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaramış olduğu net görülüyor. İşte en azından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeni reislerinin duruma hakim olduğu kanaatine varmış oldular. Ki yine tekrar eskiden olduğu gibi gündem belirlemeye devam ediyor. Sarayın belirlediği gündem gazeteciler tarafından konuşuluyor. Bu gidişatla 2028 seçimleri ve daha öncesi yapılacak olan bir erken seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar başarı kazanabileceği tartışılır. Neden tartışılır? Bir süreden beri 31 Mart yerel seçimlerden öncesinde de genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanı seçiminde de sıklıkla dile getirilmişti. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının işte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olması yönünde çok yoğun beklenti olmuştu. Bu beklenti karşılanmadı. Seçim kaybedilmiş oldu. Fakat bu iki belediye başkanının üzerindeki bu kanaat halen devam ediyor. Bu arada yapılan genel kurulda da Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı kaybetmiş oldu. Ama sorunlar bitmemiş herhalde ki CHP'nin içerisindeki bu tartışmalar nereden nasıl körükleniyor, nasıl çıkartılıyor belli değil, ama işte iki belediye başkanının arasını ve açmaya çalışıldığı gibi bir kanaat ortada. Ayrıca partileriyle sorunları varmış gibi bir görüntü verilmeye çalışılıyor. Bunun haricinde Özgür Özel'in uygulamış olduğu politika parti tabanında yeterlice karşılık bulmadığı için homurtular meydana gelmeye başladı. Bazı milletvekillerinin, en azından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan milletvekillerinin delegeleri aradığı yönünde duyumlar var. Önümüzdeki süreçte eğer Cumhuriyet Halk Partisi 2025 yılında seçim diyor Sayın Genel Başkan, ama eğer ki yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın başlarında yeniden bir kongre olursa bu toplum nezdinde, seçmen nezdinde ne kadar ülkeyi yönetmeye hazırlıklı oldukları yönünde soru işaretleri oluşmasına neden olacaktır. Yani bu kadar çok olmaması lazım. Partinin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'cular, Ekrem İmamoğlu'cular ve Mansur Yavaşçılar gibi klikler oluştuğu belirtiliyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Enflasyon rakamları açıklandı. Gel vatandaş, enflasyonun ucuzu burada. Bu başlığı Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu'nun yazısının başlığından aldım. TÜİK enflasyonu %49.38 olarak açıkladı. Yine her zaman olduğu gibi 3 farklı enflasyon rakamı var. TÜİK %49.38, İTO %59.18, ENAKSA 88.63 şeklinde açıkladı. TÜİK ile ENAK'ın
rakamların arasında hemen hemen 2 kata yakın bir oran var. Evet, hangisi doğru? Kim hangi fiyatları kullanarak bunu belirtiyor? Biliyorsunuz TÜİK uzunca bir zamandan beri enflasyon rakamlarını belirlemekte kullandığı fiyat madde sepetini açıklamıyor. Açıklamamakta da direniyor. Okullar açıldı. Birçok okulda öğretmensiz eğitim yapılıyor. Temizlik ve güvenlik personeli görevlendirilmeyen devlet okullarında öğretmen açığı nedeniyle ders işlenemez hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 512 gündür tek bir öğretmen ataması yapmazken açık nedeniyle öğretmenler branşı olmayan derslere de görevlendiriliyorlar. Okullar açıldıktan beri söz konusu olan her gün televizyonlarda izlediğimiz işte okullardaki temizlik sorunu, pislik içerisinde okullar. Ama bu yaşanırken bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı bazı vakıflara işte değerler eğitimi adı altında vakıflara para aktardığı rakamlarla ortada. Öğrencileri mezarlık temizliğine ve cami temizliğine götürüyorlar. Belediyeler bu arada kendi belediye sınırları içerisindeki okulları temizlemeye kalktılar. İşte bunlardan Ankara, İzmir, İstanbul. Bu belediye ekiplerini hatta Ankara'daki bir okulda 3 katlı bir okulun 2 katı temizlenip 3. katını temizlemeye başladığında belediyenin temizlik görevlilerini işi bıraktırdıkları televizyonlarda görmüş olduk. Bakanlık da buna CHP'nin okullar temizlik şovu diyor. Kardeşim temizleyin o zaman yani. Vatandaşa hizmet neden şov olsun ki? Bunu neden her konuyu bir siyasal bir nedene dayandırma gereği hissediyorsunuz? Samimiyetten uzak siyasi bir şovmuş. Tarikatlar çocukların beynini yıkayacağına gelip biraz da okulların tuvaletini yıkasın diyor sözcü yazarı Deniz Zeyrek. Kamu bankalarının reklam harcamaları kimlere akıyor? Hem kamu bankaları niye reklam vermek zorunda olsun ki? Zaten Ziraat Bankası, çiftçilerin bankası, çiftçilerin üretim yapmak için kurdukları tesisleri desteklemek için kurulmuş bir şey. Halk Bankası esnaflık yapan insanları desteklemek için kurulmuş bir banka. Bunların reklam vermesine aslında hiç gerek yok. Yıllar içerisinde reklam harcamaları astronomik rakamlara ulaşmış. İşte 2005 yılında 3 milyon 771 lirayken Ziraat Bankası'nın reklam harcaması 2023 yılına gelindiğinde 1 milyar 122 milyon 298 bin liraya kadar çıkmış. Yani bunlar korkunç rakamlar. Sanıyorum yap işlet devletteki gibi burada da işte adrese teslim ihalelerle bütçeden para aktarmak gibi bir şey. TÜİK'e dava açıldı. Mahkeme savunma isteyecek. Enflasyonu bilirkişinin hesaplamasını talep etti dava açan kişi. Gerçek enflasyonu hesaplamasını istediği TÜİK'ten yanıt alamayan Yargıtay Onursal Üyesi Çilesiz kurumu mahkemeye verdi. Çilesiz sabit gelirlilerin yoksullaştığını söyledi. Bakalım neler yaşayıp göreceğiz önümüzdeki zamanlarda. Cumhurbaşkanlığı tarifeli uçağa bindi. Şimdi resimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da olması hasıbıyla biz zannettik birçok kişi, ben de ilk önce aynı kanıya kapılmıştım. Demek ki olmaya başlamış diye. Oysa tarifeli uçağa binen bizim Cumhurbaşkanımız değilmiş. İtibardan tasarrufu emeklisine 58 bin lira aylık veren Finlandiya Cumhurbaşkanı tarifeli uçakla uçmuş. Zaten onlar uluslararası toplantılara da tarifeli uçakla gidiyorlar. Hatta birkaç kişi bir arada aynı uçakla gidiyorlar. Daha önce görmüştük. Buna şahit olduk. Garantili hayat, yandaşlar ne kadar çok rahat. Araç geçse de geçmese de parası tıkır tıkır ödenen projelerin maliyeti katlandı. Hazinenin yükü arttı. 9 müteahhitin cebi doldu. Tabii cebi dolunca yüzü de güldü. Bu yap işlet devlet şeklinde yapılan adı hizmet konan hepsi astronomik bedellerle mal olmuş oldu bize. İşte bir köprü fiyatına bize 3 köprü, bir hastane fiyatına 5 hastane gibi bunu devlet yapamaz mıydı? Geçmişte Boğaz Köprüsü'nü yaptı. İlk Boğaz Köprüsü'nü devlet yaptı. Neden bir müteahhit hem de uluslararası konsorsiyum kullanarak bir müteahhit kullanıldı? Uluslararası konsorsiyum kullanılmasındaki esas amaç yani herhangi bir iktidar değişikliği olursa ortaya çıkmış olacak müteahhitle ödeme konusunda devlet arasında bir kriz çıkarsa bunu uluslararası mahkemelere taşıyabilmek, yani Türk mahkemelerinin görevsiz kılmak için uluslararası konsorsiyum ile marifetiyle yapılmış oldu.
Et yerine makarna, peynir yerine çökelek yiyoruz diyor vatandaş. Düşük maaşlarla karnını doyurmaya çalışan dar gelirli ne yiyeceğini şaşırdı. Şimdi büyük şehirlerde gerçekten 12.500 lira maaş alan emeklilerle 17.002 lira maaş alan asgari ücretle. Asgari ücrette zaten genel ücret şeklini almış oldu ülkemizde. Asgari ücret almayanlar da asgari ücretin yanında yöresinde bir rakam oluyor. İşte 17.000 olmaz da 20 olur. Bilemediniz 25 olur. Özel sektörde çalışan kişilerin maaşı daha fazla maaş alan yoktur. Bu maaşlarla İstanbul'da ancak bir evde en az 3 kişi çalışırsa normal şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri mümkün olabilir. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu hakkındaki davayı böyle tanımladım. Ahmak davası bir darbe girişimidir. Hukuk kullanılarak bir darbe girişimidir. Çünkü aynı sözü zamanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ekrem İmamoğlu için kullanmıştır. Bu konuda mahkeme kararı da var ayrıca. Yani Yargıtay ahmak sözcüğünün hakaret olmadığına hükmetmiş. O zaman Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza neyin nesi diye sormak hakkımız değil mi? Evet. Söylemek istemediğim bir haber var. Buraya almışım ama burada telaffuz edeyim mi etmeyeyim mi? Tereddüte düştüm. Yine bir İmam Hatip okulu yine bir olumsuzluk siz ne olduğunu bildiniz. Hem de 16 tane çocuk varmış söz konusu olan. Yani yazıklar olsun diyorum. Bu manşetimizle birlikte bugünkü haber turumuzu tamamlamış olduk. Buraya kadar beni sabırla izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, altına olumlu veya olumsuz hiç fark etmiyor. Küçücük de bir yorum yazarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.